Teknopro kanalından herkese merhaba dostlar. Bu videoda sizlerle birlikte 2022 yılında alınır mı serisine başlıyoruz ve ilk konuğumuz da iPhone 7 olacak. Yaklaşık 5,5-6 yıllık bir telefon olan iPhone 7 şu anda ikinci el olarak 2000 ile 3000 bandında bulunabiliyor ve bu fiyatlar cihazın durumuna göre, yani tamir görüp görmemesine göre, batarya sağlığına göre ve kozmetik açıdan nasıl bir durumda olduğuna göre bu fiyatlar değişebiliyor. Biz de burada ortalama bir temizlikte olan ama pil sağlığı açısından iyi bir duruma sahip iPhone 7 128 GB üzerinden değerlendirmemizi yapacağız. Şimdi ilk olarak cihazımızın tasarım detaylarıyla başlarsak iPhone 7'de 6 yıldır alıştığımız ekran kasa oranı ve aynı kasa boyutuyla karşımıza çıkıyor. iPhone 7 tasarım yapısı itibariyle gerçekten klasikleşmiş bir tasarıma sahip diyebilirim. Malzeme yapısı noktasında da telefonumuz zamanının amiral gemisi cihazı olduğu için üst segment premium bir yapıya sahip. iPhone 7'de tamamen alüminyum malzeme yapısı kullanılmış. iPhone 7'yi elinize aldığınızda 6 yıllık bir cihaz olmasına rağmen bize metal hissiyatını çok net bir şekilde hissettiriyor. Kalınlık ve ağırlık tarafında da iPhone 7 7.1 mm'lik kalınlığa ve 138 gramlık ağırlıkla önümüze çıkıyor. Dostlar, iPhone 7'nin günümüzdeki çoğu telefondan çok daha kolay kullanılabilen ve çok daha hafif bir yapısının olduğunu söyleyebilirim. Telefonu tek elle kullanmakta kesinlikle elimizi yormuyor. Kalınlık noktasında da ideal bir seviyede olduğunu belirteyim. iPhone 7'nin ön yüzüne baktığımızda burada iPhone 6'dan beri süregelen oldukça kalın çerçeveler bizleri karşılarken bence bu tam ekran olmayan çerçeveli tasarım anlayışı cihazın bütünlüğünü bozuyor. Ama bu klasikleşen tasarımı seven bir kitle de var. Yani bu durumun avantaj veya dezavantajı olması tamamen size kalıyor. Şimdi telefonumuzun ekran kısmına geçersek, piyasanın en küçük ekranıyla karşımıza çıkan iPhone 7'de Apple'ın Retina olarak adlandırdığı 4.7 inç boyutunda IPS LCD panelle gelen ve HD Plus çözünürlük sunan 60 Hz tazeleme hızına sahip olan inç başına düşen piksel yoğunluğu noktasında da 326 ppi'lik bir değeri bize sunabilen DCI-P3 renk uzayı destekli bir ekranla geliyor. Dostlar, burada ekranın çözünürlüğü kağıt üstünde gerçekten günümüz teknolojisinin çok gerisinde gibi gözükebilir, fakat kullanım deneyimi açısından kesinlikle pikselleri sayabileceğiniz derecede veya soluk kalitesiz bir görsel deneyim sunan bir ekranla gelmiyor. Ekranımızda renkler gerçeğe yakın bir şekilde gösterildiğinden bu çözünürlük farkını çok fazla anlayamıyoruz. Fakat tabii ki güncel telefonlar kadar iyi bir ekranın olmadığını da söyleyeyim, ama genel olarak çoğu kullanıcıyı tatmin edecek seviyede diyebilirim. Burada özellikle en büyük iki dezavantaj, biri ekran kasa oranı, diğeri de ekran boyutunun gerçekten çok küçük olması. Bunlar sizin için problem değilse iPhone 7'nin ekranından memnun kalacağınızı söyleyebilirim. Buna ek olarak ikinci el alırken de ekranının değişmemiş olması önemli bir detay. iPhone 7'nin ekranı değiştiği zaman bu söylediklerim tamamıyla tersi yönüne dönecek. Hem parlaklık oranı olarak hem de renk başarımı noktasında kötü bir seviyeye geleceğini belirteyim. Bunun yanında parlaklık oranına da değinmem gerekirse, ekranımız 625 nit seviyesine kadar çıkabiliyor. Güneş ışığı altında ekranı görme konusunda çok fazla bir zorluk yaşamıyoruz. Dostlar, eğer telefondan çok fazla dizi film izlerim, YouTube'da takılırım diyorsanız iPhone 7'yi almanızı önermiyorum. Çünkü hem ekran boyutunun küçük olması hem de kalın çerçeveleri nedeniyle herhangi bir video izlediğimizde görsel bütünlüğü bozan detaylardan diyebilirim. Şimdi telefonumuzun bence fiyatına göre halen en iyi olduğu alanlardan birine, yani kameralarına bakarsak, iPhone 7'de arka tarafta tekli bir kamera sistemini görüyoruz. Bu kameramızda 12 megapiksel f1.8 diyafram değerine sahip, HDR yapay zeka ve portre modunu da destekleyen zamanına göre kaliteli bir sensörle karşılaşıyoruz. Bu kamera fotoğraf çekim kalitesi olarak şu anki fiyatına oranla ışık kaynağının yeterli olduğu ortamlarda iyi bir performans veriyor. Fotoğraflarda renkler olması gerektiği gibi abartıya kaçmadan önümüze çıkarken, özellikle ışığı doğru bir şekilde aldığımız zaman da halen kaliteli kareler yakalayabiliyoruz. Bu kameranın bence en büyük dezavantajı düşük ışık performansı diyebilirim. Bunun haricinde iPhone 7'nin kamerası halen yeterli bir performansı bizlere veriyor. Ön kameraya baktığımızda maalesef burada 7 megapiksel gibi düşük çözünürlüklü bir kamerayı görüyoruz. Ön kamera performansı olarak iPhone 7'nin günümüz için zayıf kaldığını söyleyeyim. Video çekim performansına da bakarsak bence kamera konusundaki en etkili olduğu taraf video performansı. Burada 4K 30 FPS'te OIS desteğiyle birlikte güzel çekimler yapabiliyoruz. Bunun yanında yazılımsal olarak
olarak da elektronik sabitleyicimiz bulunuyor. Titreşimleri engelleme konusunda iPhone 7'nin kamerası rakibi olan pek çok Android modele göre de daha iyi bir seviyede diyebilirim. Yani dostlar, kamera tarafında 2500-3000 bandındaki fiyatını da ele aldığımızda iPhone 7'nin sizi üzeceğini düşünmüyorum. Kameradan donanım tarafına geçtiğimizde burada Apple'ın A10 Fusion işlemcisi bizleri karşılıyor. Bu işlemcimize eşlik eden RAM miktarımız da 2 GB olarak karşımıza çıkarken depolama alanı olarak da 32 GB'dan 256 GB'a kadar seçenekler sunulmuş durumda. Ben artık kesinlikle 32 GB olan modelin alınmasını önermiyorum. Çünkü hem yazılım güncellemelerini yüklediğimizde hem de ortalama 10-15 uygulama yüklediğimiz zaman depolama alanı neredeyse doluyor. Özellikle eski iPhone'larda depolama alanı doldukça da cihazın performansında da gözle görülür bir yavaşlama önümüze çıkıyor. Bu yüzden en az 128 GB'lık modeli almaya çalışın derim. İşlemcimizin teknik detaylarına değinmeden gündelik kullanımda ve oyunlarda bize nasıl bir performans verdiğine bakarsak, öncelikle PUBG'de akıcı ve dengeli grafiklerde 45 FPS'te, HDR'da da 30 karede oynatabiliyor. Açıkçası bu kadar yüksek kare hızını bu fiyat bandındaki hiçbir cihazda göremezken iPhone 7'de böyle bir performansın bizlere halen sunuluyor olması oldukça etkileyici. Uzun süreli oyun deneyimi açısından patlama sahnelerinde ve kalabalık ortamlarda FPS drop'u arada olabiliyor ama genel olarak akıcı bir oyun performansı alabildiğimizi belirteyim. Fakat cihaz PUBG gibi yüksek grafikli oyunları oynarken belirgin bir şekilde ısınıyor ve pil tüketimi açısından da gerçekten çok hızlı bir şekilde bu oyunların pilimizi tükettiğini söyleyeyim. Yani ortalama 2 ile 2,5 saat arasında bir PUBG oynadığımızda bataryamız %100'den %0'a gelmiş oluyor. Eğer oyun oynamak için bu telefonu alacaksanız ben pek tavsiye etmem, ancak arada bir oyun oynamayı düşünüyorsanız iPhone 7 size yeterli gelecektir. Günlük kullanımda da yeni gelen güncellemelerle birlikte de halen performanslı bir şekilde çalıştığını söyleyebilirim. iPhone 7'de bulunan 2 GB'lık RAM sizi kesinlikle korkutmasın. Çünkü iOS ekosisteminde bu RAM miktarı herhangi bir problem yaşatmıyor. Gerek uygulama açılış hızlarında gerekse arka planda uygulamaları açık bıraktığımızda da herhangi bir yavaşlama, donma, takılma problemi yaşamıyoruz. Genel kullanımda iPhone 7 bize tepkisel bir deneyim sunuyor. Küçük boyutuyla birlikte de tek elle kullanması da oldukça kolay bir cihaz. Dostlar, performans konusunda da uzun yıllar sorun yaşamayacağınız bir cihaz diyebilirim. Tabii ki burada cihazın batarya sağlığı işlemcinin performansında da çok büyük bir etken. Yani batarya sağlığınız %80'lere ve daha da altına geldiğinde telefonunuzda yavaşlama, kasma, donma sorunları yaşayabilirsiniz. Yani bataryayı en az 2 yılda bir değiştirmenizi öneririm. Şimdi iPhone 7'nin bataryasından bahsedersek, burada 1960 mAh'lik küçük bir batarya bizleri karşılarken telefonumuzda sadece 5 Watt'lık bir şarj desteğinin olduğunu söyleyeyim. Yani burada herhangi bir hızlı şarj desteğimiz bulunmuyor. Sıfırdan 100'e de 2 saat 15 dakika gibi sürelerde doldurabiliyoruz. iPhone 7 batarya performansı olarak gerçekten kötü. Piyasada muadil olarak satılan yüksek miliamperli bataryalardan alırsanız batarya performansınız daha iyi seviyelere gelebilir. Fakat orijinal piliyle ortalamada 3,5, en fazla da 4 saat gibi ekran süreleri verebiliyor. Oyun oynarsanız da bu süreler 2 saat civarına kadar da düşebiliyor. Batarya performansı olarak zaten çıktığı dönemde de iyi bir cihaz değildi. Şu anda da yeni gelen güncellemelerle uygulamalar telefonumuzun işlemcisini daha çok yorduğundan batarya performansı maalesef daha da kötü bir hale geldi. Ama gün içinde çok fazla telefonla uğraşmıyorsanız, bir de pil tasarrufunda kullanırsanız belki bir gününüzde çıkartabilir. Bataryadan şimdi telefonumuzun güvenlik seçeneğine değinirsek, burada yalnızca Home tuşuna entegre edilmiş parmak izi okuyucuyu görüyoruz. Bu parmak izi okuyucu gerçekten çok stabil ve hızlı bir şekilde çalışıyor. Burada ikinci nesil bir Touch ID sensörü kullanıldığından parmağımıza dokundurduğumuz anda ekranımızın kilidini çok hızlı bir şekilde açabiliyoruz. iPhone 7'nin hoparlörlerine bakarsak, stereo hoparlör sistemi önümüze çıkarken bu hoparlörler hem ses yüksekliği olarak hem de seslerin doygunluğu tarafında güzel bir performansı bizlere verebiliyor. Kablosuz bağlantılarda da Wi-Fi 5 ve Bluetooth 4.2 teknolojisine yer verilmiş. Buna ek olarak suya ve toza karşı dayanıklılıkta da IP67 sertifikasıyla korunan iPhone 7'de 1 metre suya 30 dakika boyunca dayanıklılık sergileyebiliyor. Dostlar, iPhone 7 iOS 10 ile çıkan bir cihaz. Şu anda da iOS 15 sürümünü sorunsuz bir şekilde aldı. En az iOS 17'ye kadar da güncellemeleri alacağını düşünüyorum. Yani şu an için minimum 2 senelik güncelleme desteğinin kaldığını söyleyebilirim. Zaten genel yazılım performansı olarak da stabilite ve verimlilik açısından en iyi işletim sisteminin iOS olduğunu da rahatlıkla söyleyebiliriz. Eğer batarya sağlığınız iyi bir seviyede olursa ve depolama alanında sonuna kadar doldurmadığınız sürece bu konuda herhangi bir sorun yaşayacağınızı düşünmüyorum.
Dostlar şimdi iPhone 7 ile ilgili son bir değerlendirme yaparsam eğer küçük ekran boyutu ve bataryanın günümüzdeki güncel telefonlara göre çok daha az gitmesi sizin için sorun değilse, bunun yanında telefonu günlük işlerinizde kullanıyorsanız kasma donma takılma problemi yaşamadan uygun fiyatlı bir iPhone almak isteyenler için halen tercih edilebilir bir model diyebilirim. Peki dostlar, sizler iPhone 7 hakkında neler düşünüyorsunuz? Alınır mı alınmaz mı? Görüşlerinizi yorumlar kısmında bekliyorum. Ve bana destek vermek ve bu tarz yeni teknoloji içeriklerinden haberdar olmak için de alt taraftan abone olup bildirimleri de açmayı unutmayın. Ve bir sonraki videoya kadar hoşça kalın.